Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. File bluz videomun ikincisiyle karşınızdayım. Daha önce ekru rengini çalışmıştım, onu size anlatmıştım. Ben daha sonra bu modeli çok beğendim. Siyah renginde çalıştım. Bunda bir tık farklılıklar yaptım. Yani açıkça söylemek gerekirse bu benim daha çok içime sindi. Daha çok severek giyiyorum. Sizlere ikisini de paylaşmak istedim. Sizler artık ister benim gibi ikisini de yapın, isterseniz hangi rengi seviyorsanız, hangi modeli daha çok beğendiyseniz onu da yapabilirsiniz. Yapım birbirine çok yakın, yaka kesmeleri aynı mantıkla ilerliyor. Tek fark diğerinde 5 yumak ip kullandım, bunda 4 yumak ip kullandım. Düşünün aynı model olmasına rağmen. Bir de diğerini 2,5 numarayla ördüm, bunu 3,5 numarayla ördüm. Bir farklılık daha var, onu da şöyle yakından göstereyim. Bakın. Diğerinde trabzanları üst üste batarken burada trabzanların ortasına battım ve daha farklı bir model ortaya çıktı. Şimdi bunun da ölçülerini, yapımını sizlere anlatacağım. Keyifli seyirler. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Çok tatlı bir projeyle karşınızdayım. Daha önce paylaştığım ekru renkte file bluzun bir modelinde farklılık yaptım. Bir de hem şu örgü modelinde farklılık yaptım hem de yaka kesiminde farklılık yaptım ve siyahını ördüm. İkisini de ben Instagram hesabımda detaylı olarak fotoğraflarını paylaşmıştım. İkisinin de yapılışı istendi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Kullandığım yün diğeriyle aynı. Şöyle göstereyim, bakın kullandığım ip. Koton bir ip bu şekilde. Şimdi bakarken şunu gördüm. Bakın burada Instagram adresi vesaire var. Bazıları ipi nereden bulabiliriz demiş. Buradan da ulaşabilirsiniz. Ben burada bir yüncüden aldım. Siz buradan da ulaşabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir ip. 15 veya 17 liraya almıştım, hatırlamıyorum, bir ay geçti. Bu modelde yaklaşık 4 yumak kullandım. Bakın bir tane yumağım boşta kaldı. Diğer ekrosunda 5 yumak kullanmıştım. Bunda 4 yumak kullandım. Ekroyu daha sıkı sıkı örmüştüm. Bunu daha esnek esnek ördüm. Daha salaş ördüm. Açıkçası tek farkı o. Bir de ekruda daha çok yaka kesmesi yapmıştım. Bunda böyle kayık yaka gibi çok bir yaka kesmesi yapmadım. Sadece önde 2 sıra, arkada da bir sıra yaka kesmesi yaptım. Daha sonra modelim oluştu zaten. Şimdi öncelikle ben örgü modelini sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da ölçülerini paylaşacağım. Bu şekilde sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz kendi bedeninize göre. Ben bunu S bedeni uygun olarak hazırladım. Şimdi hemen modeli paylaşayım. Daha sonra ölçüleri vereceğim. Bu arada modeli paylaşmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Sadece yaka kesmesinde ve hani örgüde daha farklı bir model uygulamış olsam da yapılış mantığı aynı, kolları birleştirmesi. O yüzden de bir önceki videomu, ekru bluzumu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Onu izleyerek de kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak videoya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Ekru olanda ben 2,5 milim tığ kullanmıştım. Bunda 3,5 milim tığ kullandım. Şu an 3,5 yok elimde. 2 ile öreceğim, bu farklı bir ip olduğu için. Elimi çok gevşek tuttum. O yüzden de bir tane ipim fazla kaldı ve örgüm daha esnek oldu. Daha salaş oldu. O yüzden de bir tane yumağım açıkta kaldı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle başlarken elimi sabitliyorum. Bakın çok gevşek tutuyorum. Bakın, bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Elimi olabildiğince esnek tutuyorum. Bakın, görüyor musunuz? Bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Ben zincirleri böyle göz kararı çektim. Daha sonra üzerime tuttum ve o şekilde ayarladım. Şu an sayısını da inanın hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. O yüzden size ben ölçü vereceğim. Zincir sayısı vermeyeceğim. Bakın bu şekilde zincirlerimi çektim. Bunu farz edin ki şu uzunlukta çektim. Bakın zaten şöyle bakarsanız çok esnek çektiğim için alt kısmı daha geniş. Üste doğru model daralıyor. Şöyle hatta alt kısmın ölçüsünü de vereyim, bakın. Alt kısım 48 santim. 48 santim uzunluğunda aslında zincir çekmişim. Daha sonra bakın 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum ve batıyorum. Ardından da şöyle esnek esnek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Bir tane boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum. Bu normal aslında. Klasik file yapıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Hatta ekru rengi de aynı şekilde yapmıştık. Bir zincir çektim, doladım. Bir zincir atladım ve bir sonrakine girip ikili trabzan yapıyorum. Elimi ne kadar esnek tuttuğuma dikkat edin. Bir zincir çektim, doladım. Bir boşluk atladım. Bir sonrakine girdim ve ikili
trabzanımı yaptım. Elinizi bu şekilde esnek tutamıyorsanız tığ numaranızı büyüterek bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde önce bir sıramı tamamlayayım. Bu kısım zaten ekru renkle aynı. Diğer sırada fark ortaya çıkacak. Onu hemen sizlerle paylaşacağım zaten. Evet, bakın elimi o kadar esnek tutuyorum ki modelim böyle pofur pofur oluyor. Efendim. Efendim çiçeğim, gel. Efendim çiçeğim. Evet, sen geldin anneciğim. Sen geldin aşkım. Özledin mi beni? Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım. Bakın bu şekilde trabzanlarımı oluşturdum. Şimdi sıra sonuna geldim. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şimdi başına doluyorum. Normalde diğer modelimizde ekruda ne yapmıştık? Bir zincir atlayıp buradaki trabzanın üzerine batmıştık. Ve bu şekilde modelimizi oluşturmuştuk. Modelimiz bundan ibaretti. Yani şu trabzanların üstüne batmıştık. Ama bunda öyle yapmadım. Trabzanların üzerine değil, şu ortadaki bir zincirli kısımlara battım. Bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Bir zincirimi çektim. 2 trabzanın ortasındaki bir zincirli kısma battım ve trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. Bu kısma battım ve trabzanımı yaptım. Bu arada neden siyahla göstermiyorum? Siyah renk videolarda çok belli olmuyor. O yüzden de pembe renkle gösteriyorum. Bu da farklı bir markanın ipi. O yüzden duruşu aynı olmayabilir ama yine de gayet belli. Evet, şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Trabzanların üzerine değil, aradaki bir zincirli kısımlara batıyoruz. Buna dikkat edelim. Bakın. Duruşumuz bu şekilde. Şimdi sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Modelimiz bundan sonra bu tekrardan ibaret. Doluyorum. Yine şu iki trabzanın arasındaki bir zincirli kısma batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincirimi çekiyorum. Bakın iki trabzanın arasındaki bir zincirli kısma battım ve trabzanımı yaptım. Elimi çok esnek tutuyorum. Asla sıkı sıkı yapmayın. Sıkı sıkı yaparsanız asla bu görünümü elde edemezsiniz. Bu görünümü elde etmek için elinizi gevşek bırakmanız çok önemli. Evet, bakın bu şekilde modelimi ne yaptım? Oluşturdum. Şöyle siyah üzerinden de gösterelim. Bakın gayet güzel ve şık görünüyor. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Model sadece bu. Gelelim ölçülerine. Ben S beden için şöyle bakalım alttan 48 santim uzunluğunda zincir çekip üzerine modeli kurmuşum. Şöyle trabzanları saydığım zaman da başlangıçta 34 tane trabzanım var. Bu da yine fikir olsun. Daha sonra bakın şöyle kaç santim uzunluğunda örmüşüm, onu da hemen söyleyeyim. 32 santim uzunluğunda ördükten sonra yaka kesmesine geçmişim. Yaka kesmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane kutucuğumu ortada bırakmışım. Geriye sağda 9, solda 9 olmak üzere kutucuklarımı ayırmışım. Burada önemli olan nokta sağ ve sol kolda bıraktığınız kutucukların eşit olması. Ortadaki sayı önemli değil. Önemli olan sağdaki ve soldaki kutucukların eşit sayıda olması. Daha sonra da şöyle bakın 2 sıra kesme yaptıktan sonra düz bir şekilde yukarıyı örmüşüm. Yani sadece 2 sıra kesme yapıp yukarıyı düz bir şekilde örüyoruz ve bu şekilde kayık yaka görünümünü elde ediyoruz. Yani diğer ekruda yaptığımız gibi çok kesme yapmadım. O şekilde kesme yapsaydık şu yaka daha uzun olurdu. Ben o şekilde istemedim bu modelde. O yüzden de böyle dümdüz çıktım yukarıya doğru. Şimdi kola bakalım. Kol içinde şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 tane boşluk olacak şekilde kolumu buradan ilmek çıkarıp yine modelimi düz bir şekilde devam ettirdim. Santim olarak söyleyeyim.
Şöyle 47 santim uzunluğunda modelimi dümdüz ördüm. Daha sonra şurada 3 sıra sadece birer tane artırma yaparak, artırma yaptığım yerde görebilirsem bakın. Çift batarak ne yapmışım? Artırmamı yapmışım. 3 de değil bakın. Sadece 2 sıra. 2 sıraya çift batarak bu şekilde artırma yaptım ki şöyle İspanyol bir kol görünümü olsun diye bu şekilde genişlettim. Daha sonra da şuradan her boşluğa 2 tane sık iğne batarak üzerini geçtim sık iğnelerle. Alt kısımda aynı şekilde her boşluğa 2 tane sık iğne batarak çevresini geçtim. Daha düzgün toplu bir görünüm olsun diye. Enseye gelelim. Sırta gelelim yani. Ense oyuntusu için kaç santim örmüşüm? Daha sonra kesme yapmaya başlamışım. Onu da hemen söyleyeyim. Sadece 2 sıra kalıncaya kadar aslında ördüm. Şöyle bakın 42 santim uzunluğunda ördükten sonra ense oyuntusu yapmışım. Sadece bakın burada bir sıra kesme yaptıktan sonra 2 sıra düz bir şekilde örüp ense oyuntusunu verdim. Burada dediğim gibi ben kayık bir yaka istediğim için bu şekilde ense oyuntusu elde ettim. Az kesme yaparak. Yani aslında model çok kolay. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle bakın gayet güzel salaş, güzel bir model elde etmiş olduk. Evet, elimden geldiğince yapımını sizlere anlattım. Bu arada diğer ekru olan videomu mutlaka izlemelisiniz. O size iyi fikir verecektir. Ondan tek farkı dediğim gibi burada ortaya battık. Onda kenarlara battık. Bir de yaka kesmesini burada daha az yaptım. Orada daha fazla yaka kesmesi yaptım. Ama kollar özellikle aynı mantıkta. Kolda takılırsanız o size çok yardımcı olacaktır. Diğer birleştirmeler aynı mantıkta. Yani o videoyu izleyerek bunun mantığını daha kolaylıkla anlayabilirsiniz. Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok keyifli, çok basit bir proje. Yani hiç örgü deneyimi olmayan birisi bile çok rahatlıkla yapabilir. Umarım sizler de denersiniz, yaparsınız. Ördüğünüz modelleri benimle Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.